Dünyanın en pahalı kahvelerinden biri. Tek bir fincanı yüzlerce liraya satılıyor. Yıllardır insanlar bu kahvenin peşinden gidiyor. Saat 13-11. Antalya'da hiç dışarı çıkılmaması gereken bir zaten dışarı çıkıyorum. Yani bundan 1-2 gün önce falan bir soğuk hava dalgası vardı. Balkanlardan gelmişti, hoş gelmişti. Bayağı güzel esiyordu dışarısı. Ama 2 gün önce o da gitti. Ortalık yine cehenneme döndü. Şu an saat 1'de kavruluyorum, yanıyorum yani. İşin güzel yanı bugün deneyimleyeceğim kahve benim için çok büyük bir tecrübe. O yüzden sabırsızlanıyorum. Yani bu yüzden de bu sıcak bana koymuyor. Hazırsanız başlayalım. Endonezya'da yaşayan mis kedileri olgunlaşmış kahve meyvelerini yemeyi çok severdi. Ancak kahve çekirdeğini sindiremezlerdi. Meyvenin etli kısmı sindirilirken çekirdek bağırsaklardan geçerdi. Bu da kahvenin daha az acı, daha yumuşak ve farklı aromalara sahip olmasını sağlardı. Sonrasında ise insanlar dışkın içindeki çekirdekleri toplar, yıkar, kurutur ve kavururlardı. Karşı yol gölgeymiş. Oraya geçtim, büyük fark etti. Dışarı çıkalı 5 dakika oldu, bu ne? Antalya cennet gibi şehir de biraz abartıyor sanki. Geldik. Burası olması gerekiyor. Çıkarabilirsin. Çekirdekler burada. Bakalım. Değişik kokuyor ya. Kahve gibi değil de sanki böyle bakliyat gibi baharatlı. Talebi ne seviyorlar mesela? Hani o kadar mı getiriyorsunuz yoksa getirip de bir kısmı ziyan olduğu oluyor mu? Ziyan etmemek için özel vakumlarda saklıyoruz. Ufak vakumlarda saklıyorsunuz, evet. Günlük satışınız ne kadar oluyor mesela bunun? Değişiyor. Değişiyor. Gene Yani- talep oluyordur. Gene insanlar merak edip geliyordur. Yani şu anda birinci kalite filmden çıkan da Evet. elimizde var. O mesela şu anda Türkiye'ye çok zor geldiği için elimizde bir tane var. Filtreli. Aha aha. Yani onu özel olarak böyle talep eden birisi olursa getireceğiz. O da şundan dolayı bardağı çok pahalı. Yani bardağı yaklaşık 25 bin lira. Yani Bu arada Kopi Luwak 2900 lira civarı şu an benim içeceğim kahve. Ay. Çok teşekkür ederim. içeride. Sağ olun. Geldik. Çok pis. Şimdi filtre kahve şeklinde servis etmeyi tercih ediyorlarmış. Çünkü filtre kahvede bu hafiflikten dolayı kahvenin içerisindeki aromaları ve o tatları yakalayabilmeniz daha olasıymış. O yüzden böyle servis ettiler. Şimdi Antalya'da Kopi Luwak'ı servis eden 3-4 tane mekan var. Filap'ta onlardan. Bir tanesi Filap Cafe. Ama bu pek çok mekanda önceden arayıp bunu ayırtmanız, sipariş etmeniz gerekiyor. Çünkü menülerinde bulundurmuyorlar. Filap Cafe bu kahveyi menüsünde halihazırda bulunduran bir kafe. Yani gelişi güzel bir şekilde benim gibi geldiğinizde içebiliyorsunuz. Lafı daha da uzatmayacağım. Çok heyecanlıyım. Direkt garip olan aslında kahveyle ilgili çok bir bilgim yok, çok bir tecrübem, çok bir ustalığım, bir expertliğim falan yok. Ama içtikten sonra yavaş yavaş yutmaya başladığınızda ki bu şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aynı şarap tadımı gibi. Çeşitli otların, egzotik böyle baharatların, aslında o mis kedisinin midesinden geçen bütün o otlar, yediği bütün yerde bulduğu her şeyin kahveye karıştığını ve bunun çok farklı güzel bir aroma verdiğini falan anlıyorsunuz. O tat aslında yavaş yavaş yuttuktan sonra damağınızda ve dilinizde kalıyor. Onu daha sonrasında algılayabiliyorsunuz. Bu çok değişik bir şey yani. Yani aromatik bir kahve olduğu apaçık ortada. Çok sıradan bir kahve olmadığı apaçık ortada. Peki insanlar bunu nasıl keşfetti?
18. ve 19. yüzyılda Hollanda sömürgesi olan Endonezya'nın yerli çiftçileri bu kahvenin plantasyonunda çalışıyordu. Fakat yetiştirdikleri kahveyi kendileri içmesi yasaktı. Bir gün fark ettiler ki mis kedileri bu kahve meyvelerini yiyor ve çekirdeklerini dışkılarıyla birlikte bırakıyordu. Meraktan bu çekirdekleri yıkadılar, kuruttular, daha sonrasında kavurdular ve tadına baktılar. Ortaya beklenmedik derecede farklı bir kahve çıktı. Bu sayede de Kopi Luwak doğdu. Haklı. Söyleyeceğim hiçbir şey yok bu konuda. Adam her şeyi söylemiş. Şimdi lezzetinden, keyfinden ve fiyatından konuştuğumuza göre başka konuşacağımız bir konu daha var. Çünkü bu işin bir de karanlık bir yüzü var. Şimdi Kopi Luwak dünya çapında ünlenince talep patlaması yaşanıyor. Doğada yeterince çekirdek bulunmadığı için birçok üretici mis kedilerini küçük kafeslere kapatmaya başlıyor. Bu hayvanlar doğal beslenmeleri yerine neredeyse kahve çekirdeğiyle besleniyor bu kafesler içerisinde. Bu durumda stres, yetersiz beslenme, sağlık sorunları ve davranış bozukluklarını beraberinde getiriyor. Öldüm ya. Ah, bu ne sıcak. Abi işte kol böyle şelale gibi akıyor ya. Lan sabahın köründe ya da gece falan çıkabiliyorsun Antalya'da. Başka bir zaman dışarı çıkamıyorsun. Ben artık taşınmak istiyorum ya. Burada yaşamak istemiyorum. Yani aslında Kopi Luwak iki farklı hikaye barındırıyor bünyesinde. Birincisi insanların merakının ortaya çıkardığı ilginç bir keşif. İkincisi ise büyük bir ticari başarıya dönüşen her fikrin beraberinde etik sorunları da getirebildiği. Yani aslında Kopi Luwak yapan şey ne içindeki aromalar, ne deneyimi ne de fiyatı. Aslında bu bünyesinde barındırdığı iki farklı hikaye.